Herkese merhaba. Egzersize başlama rehberinin ikinci bölümüyle birlikte karşınızdayım. Eğer ki izlemediyseniz bu video öncesinde egzersize başlama rehberi birinci bölüm adında bir video çektim. Muhakkak o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer ki becerebilirsem şuralara bir yerlere o videoyu koyarım muhakkak. Ama o videoyu izlemeden bu kısma geçmenizi çok fazla tavsiye etmem. Egzersize başlama rehberinin ikinci bölümünde asıl yapacağımız antrenman kısmı devreye giriyor. Şimdi burada sizler için de bazı maddeler sıraladım. Yine bu bazı maddeleri cevaplarını bulmamız gerekiyor. İkinci bölümde 5 tane sorumuz var. Bu 5 soruya cevap bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz şu oluyor. Var olan fiziki durumun ortaya çıkarılması ve bununla ilgili gerçekçi bir yorum yapılması. Şimdi siz bir hedef ortaya koydunuz. İşte ilk videomuzda ne bahsetmiştim? İşte 100 kilo olduğumuzu varsayalım. Kilo vermek istiyoruz ve bu kilo vermeyi bir yıl içerisinde, hedefimiz olan 30 kiloyu bir yıl içerisinde vereceğimizi varsaymıştık. Biz bu hedefi koyduk, zamanı koyduk ama acaba bizim bedenimiz kiloyu vermeye ne kadar müsait ve bunu bir yılda acaba nasıl gerçekleştirebilir? Bu bizim için gerçekten kolay mı olacak, zor mu olacak? İşte bunun cevabını bulmak için muhakkak bizim var olan durumumuzu, mobilizasyonunu, stabilizasyonunu, güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bunun için ise ikinci sorunun cevabı olan testleri ve ölçümleri yaptırmamız gerekiyor ve burada da hangi testleri ve hangi ölçümleri yaptırmamız gerekiyor? İkinci sorunun cevabı bu olması lazım. Eğer ki tek başınıza yapacaksanız burada bazı yapmanız gereken ölçümler ve testler olabilir. Bu seçtiğiniz ve hedeflediğiniz spor branşına göre de değişebilir. Örnek veriyorum, sadece kilo verme hedefiyle başladıysanız belki evinize alacağınız bir elektronik ve akıllı bir tartı tavsiyemdir, daha fazlası. Tartıyla tamamen testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu bedensel testinizdir. Ama bir de fiziksel kapasite testleriniz vardır. Bunlar için ise bazı konularda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer ki sizler bilgi sahibi değilsiniz, o zaman bununla ilgili bilgili ve eğitimli antrenörlerden destek almanız gerekebilir. Bizler her zaman şunu söyleriz. Ölçemediğimiz ve test edemediğimiz hiçbir şeye program yazamayız. Dolayısıyla bir programınızın olmasını istiyorsanız sizin bir şekilde vücudunuzun test edilmesi ve belli parametrelerde beklentilerinizin ve hedeflerinizin doğrultusunda ölçümlerinizin yapılması gerekiyor. İşte bu, örnek veriyorum, bir bisikletçi için FTP testi olabilir. Bir koşucu için işte Cooper testi olabilir. Başka vücut geliştirmeci için tek tekrarlı hareket testleri olabilir. Bunun dışında işte bir tenisçi için başka testler olabilir. Dolayısıyla seçtiğiniz spor dalına göre yapmanız gereken test ve ölçümler de ortaya çıkacaktır. Burada ilerleyen zamanlarda bu testler ve ölçümler ile ilgili detaylı videolar nasıl yapabilirsiniz, hangi testler gerçekleştirilebilir gibi bazı videolar çekeceğim. Bunlar aklımda var. Dolayısıyla ikinci bölümün ikinci sorusu ise, sorunun cevabı ise belli oldu. Test ve ölçüm yapılması. Üçüncü kısım ise şu olacak. Testler yapıldıktan sonrasında kısa, orta ve uzun vadeli programlar ortaya çıkartılması gerekiyor. Bunu belki sizler de yapabilirsiniz. Ama burada tavsiyemiz ise, daha doğrusu benim tavsiyem ise bir eğitmenden, profesyonelden ve daha öncesinde bu konuda tecrübe edinmiş bir antrenörden mutlaka destek almanız gerekiyor. Size var olan durumunuzu ortaya çıkartıp testleri ve ölçümleri gerçekleştirdikten sonrasında 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık bir program şeması ortaya çıkartması gerekiyor. Hangi yöntemi, hangi antrenman stilini ve hangi çalışma tarzı ve ne şekilde çalışacağınızı ortaya çıkartması gerekiyor. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı da bu oluyor. Çalışma yöntemi ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani size 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyotlar halinde bir antrenman programlaması, dönemselleştirilmesi yapıldıktan sonrasında da hangi çalışma yönteminin uygulanacağını bulmanız gerekiyor veya size bunun anlatılması gerekiyor. Bu konuda antrenman bilimleri devreye giriyor ve burada belki sizler çok fazla tecrübeli ve bilgili olamayabilirsiniz. Burada da önemli olan nokta şu: çevrenizdeki güvenebileceğiniz, bilgisine ve tecrübesine güvenip inanabileceğiniz bir
eğitmenden destek almanızda fayda olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu daha fazla hem sakatlık riskinizi hem de zamanınızı boşa kaybetmemenizi sağlayacak kilit bir nokta. Beşinci kısım ise hedefinize uygun bir fiziksel durumda değilseniz, belki kilonuz çok yüksektir. O zaman gerekiyorsa bir beslenme programı uygulamanız lazım olabilir. İşte burada da muhakkak çevrenizde eğitimli, tecrübeli, spor konusuna da hakim bir diyetisyenden muhakkak bir beslenme programı ve diyet ihtiyacınız olabilir. Bunu da muhakkak çekinmeyin. Sizin uygulayabileceğiniz, günlük yaşamınıza uygun olabilecek bir beslenme programı muhakkak edinmelisiniz. Şimdi burada bu neden önemli? Buna da tabii hemen birkaç örnekle açıklamaya çalışayım. Şimdi diyelim ki tırmanış yapmak istiyorsunuz fakat kilonuz buna uygun değil. Her iki durumda da uygun olmayabilir bu arada. Yani çok zayıf olup kaslarınızın yeteri kadar güçlü olmaması da buna sebep olabilir veya kilolu olup bedeninizi yukarıya kaldıracak kadar kaslarınız güçlü olmayabilir. Yani her iki durumda da geçerli olacak bu. Dolayısıyla siz başta hedef ve zaman belirlediniz, yöntem de belirlediniz ama bakalım bedeniniz bu hedeflere ve yapmak istediğiniz spor dalına ne kadar uygun. Dolayısıyla burada bedeninizin spor dalına uygun olabilmesi için belli bir zaman boyunca belli bir beslenme rutinini takip etmeniz gerekebilir. Burada da muhakkak bir tecrübeli bir diyetisyenden destek almanızda kesinlikle fayda var. Zaten bunu artık yıl olmuş 2024, bunu çok fazla da konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bazen bazı spor dallarında eğitmenler de bu konuda tecrübelerini, bilgilerini aktarıyor olabilir. Bunların da tecrübelerine belli bir oranda kulak vermekte fayda var. Çünkü onlar da çok uzun yıllar boyunca insanları çalıştırıp hangi metotların kime uygun olup olmadığını ya da hangi metodun hangi spor dalına uygun olup olmadığı konusunda da zaten bilgi sahibi oluyorlar. Bunların da tavsiyelerine ve tecrübelerine kulak vermenizde fayda olabilir. İkinci bölüm bu şekildeydi. Yani kısaca hızlı bir özet geçecek olursak, ikinci bölümün ana konusu antrenmanımızı belirlemeydi ve vücudumuzu tanıma bölümüydü. Var olan fiziksel durumunuzu ortaya çıkartmanız için bazı testler ve ölçümler yapmanız gerekiyor. Bu ölçümler içerisinde mobilite testleri, stabilite testleri, kilonuz, yağ kas durumunuz, güç durumunuz, ondan sonra bunlar ortaya çıkartılabilir. Belki aerobik kapasite testleri gerçekleştirilebilir. Bazen anaerobik kapasite testleri gerçekleştirilebilir. Bu tamamen seçmiş olduğunuz spor dalına göre spesifik bir alan olacaktır. Üçüncü kısım ise kısa, orta ve uzun vadeli programlar ortaya çıkarılması gerekiyordu. Bunlarda da zaten genel itibariyle konuşacak olursak sizlerin çok fazla bilgisi olabilecek konular olmayabilir. Bazen antrenörler arasında bile belli branşlarda ayrımlar olabiliyor. Örnek veriyorum, sizin tamamen belki pilatese ihtiyacınız olabilir ama bir vücut geliştirme antrenörünün pilates konusunda bilgi tecrübesi olmayabilir. Dolayısıyla burada pilates konusunda tecrübeli olan bir eğitmenden destek almanız gerekebilir. Yani tamamen burada bilgili bir eğitmenden destek almanız gerekiyor. Sözünüzü bu. Dördüncü kısım ise çalışma yönteminin belirlenmesi. Burada da örnek veriyorum, vücut geliştirme yapmak istiyorsunuz ama hangi antrenman yönteminin size uygun olup olmadığını ve bunu da periyotlar halinde nasıl uygulayacağınızı, hangi tekrarları hangi kilolarla yapacağınızı bir antrenörün söylemesi gerekiyor. Veyahut da daha da uzun yol ama ömür boyu işinize yarayacak olan şey siz öğreneceksiniz ve siz öğrendiğiniz şeyi kendi vücudunuzda tecrübelerle birlikte, sakatlamayacak şekilde tabii ki de tecrübelerle birlikte kendi vücudunuza uygulayarak kendi bedeninizi artık öğrenmiş ve tanımış olacaksınız. Beşinci kısım ise gerekiyorsa, ihtiyacınız varsa, objektif bir şekilde sorumuzun cevabını bulduysak bir diyetisyenden bir beslenme programı konusunda destek almanız gerekebilir. Evet, şimdi bu ikinci kısmı da hallettiğimize göre şimdi gelelim üçüncü kısma. Üçüncü kısma geçmeden öncesinde tabii ki de bu videoların devamı için bana destek olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an bu videoyu çektiğim gün itibariyle 350 aboneye ulaşmış durumdayım. 350 aboneye ulaşmış mı demek daha doğru olur, yoksa 350 aboneyle başlamış mı demek daha doğru olur bilmiyorum ama tabii ki de benim motive edecek olan şeylerden bir tanesi de bu videoların daha çok izlenmesi ve aynı zamanda daha da önemlisi bu kadar abonenin içerisinde maksimum sayıda insanı spora teşvik etmek ve spor içerisinde tutmak gibi bir hedefim var. Dolayısıyla
ne kadar fazla kişiye ulaşıp ve o kadar fazla kişiyi spora çekebilirsem benim için en güzel motive kaynağı olmuş olacak. O yüzden bu videoyu muhakkak beğenmenizi, eğer ki beğendiyseniz tabii ki de beğenmenizi, aşağıda benimle bir yorumlar kısmında tecrübelerinizi paylaşmanızı ve en yakınınızdaki arkadaşlarınızla, çevrenizde bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi 3. kısma geçebiliriz.